Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 21 Temmuz 1974 günü Türk savaş uçaklarının Kıbrıs açıklarında görev yapan 3 Türk savaş gemisine Yunan gemileri oldukları yönündeki istihbarat nedeniyle dost ateşi açması sonucunda Kocatepe muhribimizin batması ve 54 denizcimizin şehit olması harekata dair hatırlanan en trajik olaylardan biridir. Bu olayın üzerinden yalnızca saatler geçtikten sonra yaşanan ikinci bir dost ateşi olayı ise fazlaca bilinmez. 21 Temmuz gecesi Yunanistan tarafından adadaki Yunan alayına takviye amacıyla gizlice gönderilen komandoları taşıyan uçaklara Lefkoşa havaalanına inişe geçtikleri sırada Rum milli muhafızlarınca açılan dost ateşi sonucunda uçaklardan biri düşmüş ve olayda 4 havacı ile toplam 30 Yunan komandosu ölmüştür. Bu durum aynı zamanda Yunanistan'da 1967 yılında darbe yaparak yönetime gelen Albaylar Cuntası'nın sonunu getiren en önemli olaylardan biri olmuştur. Peki bu olay nasıl yaşanmıştır? Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığı Kıbrıs Harekatı, Yunanistan'daki askeri junta rejiminde tam bir şok etkisi yaratmış ve kaos yaşanmasına neden olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatta hakimiyeti sağlamaya başlaması karşısında önceden hazırladığı müdahale planlarını hayata geçiremeyen Yunan cuntası, adadaki birliklere moral vermek ve Yunan kamuoyuna karşı bir şeyler yapıyor gözükebilmek için tam teçhizatlı Yunan 1. Komando taburunu hava yoluyla adaya göndermeye karar verdi. Niki yani Zafer adı verilen operasyonun gece koşullarında alçak irtifada tam karartma ve telsiz susması uygulanarak yapılması planlandı. 354. Pegasus nakliye filosuna ait 20 Nor Atlas ve 10 C-42 Dakota tipi nakliye uçağı Girit'teki Suda Havaalanı'ndan 21 Temmuz gecesi saat 22.30'dan itibaren 5'er dakikalık aralarla havalanacak uçaklar önce güneye ardından doğuya doğru ilerleyerek Kıbrıs'ta Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'na asker ve teçhizatlarını bıraktıktan sonra hava aydınlanmadan Kıbrıs'tan ayrılacaklardı. Girit'ten gece yarısından sonra kalkacak uçaklar gün ağarmadan Kıbrıs'tan dönüşe geçemeyeceği için son uçağın kalkış saati 24 olarak belirlenmişti. Hareket emir verilince Niki 1 çağrı adı verilen ilk uçak 22.30'da havalandı. İlk 5 uçaktan sonra kalkışlarda gecikmeler yaşanmaya başlandı. 22.30 ile gece yarısı arasında sadece 13 adet Nor Atlas tipi uçak havalanabildi. Ağır silah ve mühimmat taşıyan ancak içinde komando bulunmayan 2 uçak ise harekat emirlerini göz ardı ederek 0.20 ve 0.23'te havalandı. Uçaklara kalkış sıralarına göre Niki 1 ile Niki 15 arası kodlar verildi. Yola çıkan uçaklardan 13'ü Kıbrıs'a ulaşmayı başarabilirken kalan ikisi ise mekanik problemler nedeniyle Girit ve Rodos'a indiler. Uçaklar saat 2 sıralarında Lefkoşa'ya iniş için alçalmaya başladılar. Pilotlara uçuş öncesi verilen briefingde Lefkoşa havaalanını kontrol eden Rum güçlerinin harekattan haberdar oldukları ve ateş açmayacakları bildirilmişti. Plana göre pistin ışıkları kısa süreliğine yakılacak ve uçaklar güvenle iniş yapacaklardı. Pilotlar ışıkların yanmasını beklerken harekattan haberleri olmayan ve yaklaşan uçakların havaalanını ele geçirmeye gelen Türk uçakları olduğunu zanneden Rum milli muhafızların 195. Uçak Savar Taburu yoğun bir ateş açtı. Bölgede bulunan Rum askerleri ve EOKA milisleri de ellerindeki hafif silahlarla ateşe katıldılar. Bu ateş sırasında Niki 4 çağrı adlı uçak vurularak havaalanının 2 kilometre doğusuna düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebatla 27 Yunan komandosu öldü. Diğer uçaklar hasarlı da olsa inişlerini tamamladılar. Niki 7 ağır yaralı olarak zorunlu iniş yapmayı başardıysa da uçaktaki Yunan komandolardan 3 öldü, 11 ise yaralandı. Adaya ulaşan uçaklardan 3'ü aldıkları yaralar ve teknik problemler sebebiyle Yunanistan'a dönmek üzere kalkış yapamadı ve adada kaldı. Türkiye ile resmen savaşta olmayan Yunanistan'ın adaya asker gönderdiğinin gizlenmesi amacıyla havaalanında kalan 3 uçak Yunanistan'dan gelen emirle imha edildi. Aldığı yaralar sonucu düşen Niki 4 ise enkazın içinde kalan Yunan askerlerinin naaşı bile çıkartılmadan aceleyle uçağın düştüğü yere gömülerek üstü toprakla kapatıldı. O gece yaşananlarla ilgili hiçbir askeri soruşturma açılmazken 1967 yılından beri iktidarda olan Yunan cuntası bu olaydan 2 gün sonra 23 Temmuz 1974'te özellikle Kıbrıs'ta meydana gelen olaylar konusundaki kararsız, koordinasyonsuz ve plansız tutumu nedeniyle dağıldı ve iktidar yeniden sivillere bırakıldı.